Diyojen, milattan önce 412 ya da 404 ile milattan önce 323 yılları arasında yaşamış, Kinik felsefesinin öncüsü, ünlü bir filozoftur. Sinop'ta doğmuş, Korint'te ölmüştür. Ama onu farklı yapan, nasıl yaşadığıdır. Diyojen sadece düşünen biri değildi, hayatını baştan sona bir felsefi deney olarak yaşadı. Felsefeyi konuşmadı, bizzat yaşadı. Babasıyla birlikte kalpazanlık suçlamasıyla sürgün edildi. Atina'ya geldiğinde yoksulluk, dışlanma ve yalnızlıkla tanıştı ama bu şartlar onu dönüştürdü. Antistenes'le tanıştı. Onun öğrettiği şey basitti. Doğaya uygun yaşa. Diyojen ise bunu en uç noktaya taşıdı. Toplumsal kuralları reddetti. Sokaklarda yaşadı. Alışkanlıkları yıktı ve bu yüzden ona kinik yani köpeksi dendi. Bir fıçıda yaşamayı seçti. Bu bir zorunluluk değil, bilinçli bir tercihti. Topluma karşı sessiz bir başkaldırı. Sahip olduğu tek eşya bir tastı. Bir gün bir çocuğun elleriyle su içtiğini gördü ve tasını attı. Bu çocuk bana fazlalığımı öğretti dedi. Diyojen'e göre insanı mutsuz eden şey, sahip oldukları değil, sahip olmak istedikleridir. Gerçek özgürlük, ihtiyaçları azaltmaktır. Bugün de çoğu insan sahip olduklarıyla değil, eksik hissettikleriyle yaşıyor. Gündüz vakti, elinde fenerle dolaşırdı ve şöyle derdi: "Adam arıyorum." Çünkü ona göre insanlar özlerini kaybetmişti. Bir gün kalabalık tiyatrodan çıkarken o içeri girmeye çalışıyordu. "Ne yapıyorsun?" dediklerinde, "Hayatım boyunca yaptığım şey bu." dedi. Bir yolculuk sırasında korsanlar tarafından yakalandı. Köle pazarında esirlere "Hangi işi yaparsın?" diye sordular. Diyojen'in cevabı netti: "Efendilik yaparım. Beni kendisine bir efendi arayan birine satın." Bu sıra dışı cevap onu farklı kıldı. Korintli bir adam olan Zeniades, onu çocuklarına öğretmen olması için satın aldı. Ve Diyojen, bu kölelikte bile özgürdü. Sadece bilgi değil, sade ve erdemli yaşamayı öğretti. Korint'te, Büyük İskender onun karşısına çıktı. "Bir dileğin var mı?" diye sordu. Diyojen güneşi işaret ederek şöyle dedi: "Benden bana veremeyeceğin şeyi esirgeme." Ve ardından şu sözle tarihe geçti: "Gölge etme, başka ihsan istemem." Bu cevap üzerine İskender'in, "Eğer İskender olmasaydım, Diyojen olmak isterdim." dediği rivayet edilir. Çünkü bazen dünyanın en güçlü insanı bile gerçekten özgür değildir. Diyojen kendisini bir şehirle tanımlamadı. "Ben dünya vatandaşıyım." dedi. Bu düşünce çağının çok ötesindeydi. Çoğu filozof düşüncelerini yazdı. Diyojen ise onları yaşadı. Onun en büyük eseri kendi hayatıdır. Diyojen bize şunu sorar: gerçekten kendi hayatını mı yaşıyorsun, yoksa sana verilen bir rolü mü? Çünkü bazen özgür olmak, daha fazlasına sahip olmak değil, daha azına ihtiyaç duymaktır. Belki de sorun, hayatın zor olması değil, bizim onu gereksiz yere karmaşık hale getirmemizdir.